Şimdi parmaksız zeki, şemo. Yani ele geçirmedik ama şöyle bir operasyonumuz olmuştu ona karşı. PKK'nın ne olduğunu, kim olduğunu, nasıl kurulduğunu, maksadın ne olduğunu maalesef birçoğu bilmiyor. Ya gerçeği kabul ediyorduk. Duyguyu kontrol etmezsen yenilirsin zaten. Özellikle çatışma ortamında. Aşırı kahramanlığa yer yok. Aşırı korkaklığa yer yok. Duygusallığa yer yok. Söylemek istemiyorum ama o yıllarda derler. Yok kulağını kesiyoruz. Yok parmağını kesiyoruz. Yok nemlerini kesiyoruz diye cesedin. Komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Komutanım sizinle yaptığımız bir önceki röportajlar çok ciddi alaka gördü. O yüzden hem devam edelim istedim hem de anlatacağınız çok hikaye var. Biz de dinlemeye çok hevesliyiz. Evet. Ama tatsız bir tarafa geçiş yapalım istiyorum. PKK terör örgütüne geçiş yapalım istiyorum. 27 yıl boyunca aktif görev yaptınız. Bunun 12 yılı operasyon bölgelerinde PKK terör örgütüyle mücadeleyle geçti. Sizden bir PKK'yı dinlemek isterim. Nasıl bir terör örgütü, nasıl musibetler açtı başımıza, onlara karşı nasıl mütekabiliyet geliştirdik? Hepsini dinleyerek başlayabiliriz. Aslında isabetli bir soru sordun. Şimdi değişik söyleşilerimizde, sizde de, diğer söyleşilerimizde de hep PKK ile mücadele, bizzat yaptığım, efendime söyleyeyim, görevlerdeki mücadelemiz. Daha doğrusu 40 yıllık Türkiye Cumhuriyeti Devleti 40 yıldır terör örgütüyle mücadele ediyor. Sürekli bilinen bir şey. Özellikle 90 sonrası doğan gençler için PKK'nın içerisine doğdular neredeyse. Her gün duydukları bir şey ama PKK'nın ne olduğunu, kim olduğunu, nasıl kurulduğunu, maksadın ne olduğunu maalesef birçoğu bilmiyor. Bu bağlamda isabetli bir soru oldu. Çok kısaca değinmek istiyorum. Önce PKK nedir? Kelime anlamı itibariyle. Partiye Kalkeren Kürdistan, Kürtçe ifadesiyle, yani Kürdistan İşçi Partisi'nin baş harflerinin kısaltılmasıdır PKK. PKK'nın kuruluşu resmi kayıtlara ya da bilinen kayıtlara göre 1 Kasım 1978 yılıdır. Bu tarihte Abdullah Öcalan 7 arkadaşı ile birlikte Diyarbakır ili Lice ilçesi Ziyaret Köyü'nde, eski ismiyle Fiz Köyü'nde yapılan 1. Kongre ile PKK terör örgütünü kurmuştur. Tabii 8 kişi bir araya geldi. Hadi PKK terör örgütünü kuralım demedi. Bunun bir evveliyatı var. Hatta 1961 yılına, yani 61 Anayasası'na kadar dayanan bir evveliyatı var. 61 Anayasası'nın özgürlükleri genişletmesi, bir takım özellikle sol örgütlerin hareket kabiliyetlerinin artması neticesinde bir takım düşünceler daha özgür ifade edilebilir hale geldi. Yine Türkiye İşçi Partisi bünyesinde bulunan özellikle Kürt kökenli vatandaşlar ülkenin içerisinde bulunduğu sorunların, yaşadığı sorunların etnik temelden kaynaklandığını ifade etmeye çalıştılar. Diğer görüşe sahip olanlar ise sorunun sınıfsal olduğunu, işte mücadelenin, işte miting yapmak, toplantı yapmak, gazete çıkarmak, televizyon çıkarmak şeklinde çözülebileceğini ifade ediyorlardı. Yavaş yavaş 61'den 70'li yıllara böyle gelindi. O dönem örgüt Türkiye İşçi Partisi içerisinde bulunan Kürt kökenli vatandaşlara Doğulular denilmeye başlanılmış. İlk defa o zaman bu ifadeler kullanılmaya başlanmış. 1970'lere geldiğimizde ise yine Abdullah Öcalan katıldığı bir eylemden sonra Mamak cezaevine konuluyor. Özellikle cezaevinde aşırı sol örgütlerin yönetici pozisyondaki örgüt üyeleri olduğu için onlarla daha çok haşır neşir oluyor ve orada yine okuduğu kitaplardan vesaire Marksist-Leninist ideolojiyi benimsiyor. Tabii 2000'li yıllara geldiğinde de işte konfederasyon temelinde bir görüşü benimsiyor. Cezaevinden çıktıktan sonra Abdullah Öcalan 1974-1978 yılları arasında ise şehir şehir dolaşarak, Doğu illerimizi dolaşarak bazı görüşmeler yapıyor. İşte bu Kürtçülük ya da bölücülük fikrini aşılamaya başlıyor. Sorunun çözülmesi için halkın kazanılması gerektiğini, halkın kazanılması için de öncelikli olarak halkın sindirilmesi gerektiğine kanaat getiriyor. İşte 1978 yılında terör örgütünü kurduklarında 1984 yılına kadar olan süreçte henüz devletin güvenlik kuvvetlerine karşı bir eylemleri yok bu 6 yıllık süreçte. İlk olarak halkı sindirme hedefleri vardı. Bu bağlamda yaklaşık 250'den fazla insanımızı, sivil köylümüzü, vatandaşımızı katletmişlerdir. Hatta önemli olaylardan, önemli eylemlerinden bir tanesi Bucak aşiretinin ileri gelenlerinden bir tanesine 1979 yılında saldırı girişiminde bulunuyorlar. Saldırı girişimi başarısız oluyor ve 4 tane terörist orada hayatını kaybediyor. 12 Eylül 1980 darbesi de bunlar için bir fırsat oluyor neredeyse. Her nasılsa 12 Eylül'den hemen önce Abdullah Öcalan darbenin yapılacağı haberini alıyor ve Suriye'ye kaçıyor. Hafız Esad'a sığınıyor. Hafız Esad Şam'da buna yer veriyor, barınma imkanı veriyor, faaliyetlerini yapma imkanı veriyor. Yine 12 Eylül darbesiyle birlikte darbeden önce kaçabilenlerin bir kısmı Suriye'ye kaçıyor, bir kısmı Avrupa ülkelerine kaçıyor. Kaçamayanların bir kısmı da cezaevlerine konuluyor. Bu süreçte cezaevinde olanlar çıktıkça Suriye'ye,
Şam'a, oradan da Beka Vadisi'ne, Lübnan'ın kontrolündeki çeşitli eğitimler almaya başlıyorlar. Burada ilginç noktalardan bir tanesi. Bunlar başta Suriye, sonra o dönem itibariyle Irak yönetiminden, daha doğrusu Irak'ın kuzeyindeki, şimdiki Kuzey Irak yönetiminin o günkü temelleri olan yöneticilerden destek alıyorlar. Yavaş yavaş özellikle aldıkları dış destek artıyor. Günümüzde de bildiğimiz Yunanistan'ından Rusya'sından Amerika'sına, İtalya'sına, Fransa'sına ve özellikle bu teröristlerin askeri eğitimlerinde en çok önde bulunanlardan birileri de çok kimse bilmez Filistin Kurtuluş Örgütü. Onlardan eğitim alıyorlar. 1984 yılına kadar gelen süreç içerisinde gerek yaptıkları sivillere yönelik eylemlerle halkı sindirmeye başlamış olmaları, gerek aldıkları dış destekle silah, teçhizat, araç, gereç vesaire yönünden güçlenmeleri neticesinde artık devlete karşı terör eylemlerine başlayabiliriz diye kongrede karar alıyorlar. 15 Ağustos 1984 tarihinde ilk silahlı eylemlerini, güvenlik kuvvetlerine karşı ilk silahlı eylemlerini gerçekleştiriyorlar. Eruh muydu? Evet, bunlardan işte birisi Siirt Eruh, birisi Hakkari Şemdinli. İki ilçemize aynı anda saldırı düzenliyorlar. Bu saldırılarda Eruh'ta ilçe jandarma komutanlığında görevli jandarma onbaşı Süleyman Aydın şehit oluyor. Bu isme dikkat çekmek isterim. Sorarım sana, bizzat sana. Bu ismi biliyor muydun? Duymadım daha önce. Duymadım. Maalesef ki birçok kişi duymadı. Tersten bir örnek vereyim. Mahsun Korkmaz duydun mu? Maalesef duydum. Maalesef duydum. Bu da PKK terör örgütünün sözde komutanlarındandır. Güvenlik kuvvetlerimiz tarafından 1987 yılında etkisiz hale getirilmiştir. Sözde bir akademi de açtılar, onun adını attı. Aynen. İşte az önce söyledim ya Suriye'nin kontrolündeki Beka Vadisi'nde onun adına akademi açtılar. İlk eylemlerine başladıkları 1984 yılından bu yana maalesef 8.000'den fazla güvenlik görevlimiz şehit oldu. 5.000'den fazla sivil vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu süreçte 40.000'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreci 84 yılından bu yana silahlı mücadele şeklinde devam ettiriyoruz. Şimdi şunları da hızlıca söyleyip toparlamak istiyorum. PKK nasıl kuruldu? Kim tarafından kuruldu? Kuruluş sürecini söyledik. Maksadı ne? Asıl önemli olan şey bu. PKK'nın maksadı Büyük Kürdistan'ı kurmak. Bu herkes tarafından biliniyor. Herkesin bilip de kimsenin aslında görmek istemediği ya da duymak istemediği gibi bir şey, bazı şeyler vardır ya, odur yani. Büyük Kürdistan nereyi kapsıyor? Irak'ın kuzeyini, Suriye'nin kuzeyini, Türkiye'nin işte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini, İran'ın da kuzeybatısını kapsıyor. Maksatları şu: her ülkede yaşayan Kürtler öncelikle silahlı ayaklanmayla kendi yaşadıkları ülkelerde özellik ilan edecekler. Ayrı ayrı. Sonra her özel bölge bağımsız birer devlet olacak. Sonra her bağımsız devlet bir araya gelerek Büyük Kürdistan oluşturacak. Hedef bu. Onun için Irak'ın kuzeyindeki sorunlar, Suriye'nin kuzeyindeki sorunlar, yer İran'daki sorunlar ve 40 yıldır bizim yaşadığımız sorunun temeli bu. Hedefini de söyledik PKK terör örgütünün. Son olarak şunu da söyleyeyim. Özellikle son 10 yıldır, 2011 yılından bu yana Suriye'nin kuzeyinde yaşanılan olaylar da aynı bağlamdadır. İç saldırıları, Suriye hükümetinin bölgedeki kontrolünü yitirmesi, IŞİD'in bölgenin tamamına yakınını ele geçirmesi, sonra PYD-YPG'nin o bölgelerde özel kantonlar ilan ederek özelliği ele geçirilmesi, işte bu büyük planın bir parçasıydı. Irak'ın kuzeyinden başlayıp Akdeniz'e kadar uzanan, hatta Kürt koridoru oluşturmaktı. İşte bu süreçte 2015 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devleti 6 tane büyük operasyon yaptı. Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı operasyonları işte bu maksatla yapılmıştır. O bölgede kurulacak özel Kürt yönetiminin Irak'tan başlayıp Akdeniz'e kadar olan hatta hakim olmasını engellemekti. Suriye'nin kuzeyine yapılan harekatların temel maksadı da buydu. Yani en güncel bilgiler, vatandaşlarımızın bildiği ya da takip ettiği, halen de devam eden, Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde devam eden operasyonlarımızın maksadı da budur. Teşekkür ederim komutanım. Şimdi komutanım, PKK bir terör örgütü ve birçok farklı kaynakta artık resmi veriye dönüşmüş bir gerçekliğe sahibiz. Birçok farklı ülkenin destek verdiği hem silah teçhizatı hem eğitim konusunda böyle kendilerini sözde Marksist-Leninist ilan edip böyle bir özgürlük savaşçısı gibi ilan edip ama Amerikan kapitalizmine sırtını dayamış bir terör örgütünden bahsediyoruz. Burada da bir tutarsızlık var. Bu tutarsızlığın özelinde gerçekten bu eğitimleri veriyorlar, bu teçhizatları veriyorlar. PKK mücadele noktasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tabii ki boy ölçüşemeyecek bir terör örgütü, ancak güçlü mü? Onların öne çıkan yanları ne? Terör eylemlerini gerçekleştirecek kapasiteleri hangi durumda? Bunları sizden dinlemek isterim. PKK güçlü değil ama terörün kendisinin kuralsızlığı güçlüdür. Terörist hiçbir kural tanımaz. Hiçbir ahlakı yoktur. Efendime söyleyeyim, hiçbir kanuna şuna buna tabi değildir.
Ama devlet mücadele ederken gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk kurallarına göre hareket etmek zorundadır. Zorluk burada. Yoksa hani PKK çok kuvvetlidir, çok avantajlıdır falan diye bir şey yok. Zaten öyle bir şey olsaydı şu noktaya gelinemezdi. Elbette ki süreç içerisinde PKK'ya birçok devlet destek verdi. Kuruluşuna başta Rusya, o zamanki Sovyetler Birliği destek vermiş. Daha sonra Sovyetler Birliği bu bağlamda işini gördükten sonra Amerika böyle dört elle sarılmıştır destek vermek için. Who are they? Another Kurdish group. Aren't they the military wing of the PYD? They are, yes. Is that right, General Dunford? That is correct. The leftist Syrian Kurdish political party founded in 2003. Reports indicate that they're aligned or at least have substantial ties to the PKK. Is that true? Yes, we have. Is the PKK a terrorist organization in the eyes of the Turkish government? The PKK is a terrorist organization not only in the eyes of the Turkish government but in the eyes of the U.S. government. Yani yaptığımız operasyonlarda ele geçen silah teçhizat malzemeye baktığımızda, örgütün yönettiği uyuşturucu ticaretine baktığımızda, örgütün bütçesine baktığımızda bu bir gerçek. O silahlar çok üst düzey silahlar mıydı komutan? Tabii ki. O dönemin şartlarında. Tabii her dönemin şartları içerisinde en iyi silahları onlarda görebiliyorduk yani. Ve her ülkeden İtalyansından, Almanına, Fransızına, Rus yapımına, Çin yapımına, Amerikan yapımına her türlü silah araç teçhizat var. Ele geçti. Yani her biri bir yandan PKK terör örgütünü evet bu terörist örgüttür diye ilan ederken resmi anlamda geri planda da desteklemeye devam ediyor. Tıpkı hala günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı gibi geçtiğimiz günlerde işte basında bolca vardı. Helikopter dahi verdikleri, kullandırdıkları. Hatta Fransız yapımı helikopter. Evet. Eğitimleri de Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalarda net bir şekilde ortaya konmuş oluyor aslında. Evet, evet. Komutanım bir şey araya girmek istiyorum. Şimdi Tabii ki. parantez açıp gireceğim. Bu silahlar ele geçiriliyor teröristlerle mücadele esnasında. Ne yapılıyor o silahlar? O silahlar tabii adli işlemler gereğince önce adli emanete alınıyor. Adli emanete alınan silahlar da şöyle değerlendirilir. Makine kimya endüstrisine gönderilir. Kullanılabilecek silahlar işte kullanılır, onarılır ve bakımı yapılır. Kullanılmayacak silahlar da hurda yarılarak hurda işlemi görür. Tekrar envanter almadığı gibi durumlar söz konusu olabiliyor mu peki? Bizim işimize yarıyor mu yani teknik olarak? Adli emanet mantığıyla düşünelim. Bütün suçta kullanılan silahlar ve diğer suç aletleri nasıl değerlendiriliyorsa bunlar da öyle değerlendiriliyor. Yani kullanılma ihtimali var. Öyle söyleyebilirim. Tabii bundan balistiği vesairesi de inceleniyor. Kayıtları yapılıyor. Kayıt altına alınıyor. Ondan sonra yoksa götürdük. Evet bu silah iyiymiş. Hadi bunu kullanalım. Şu birliğe teslim ederim mantığı yok. Öyle bir şey algılanmaz. Teferruatlı bir işlem yani. Teşekkür ederim komutanım. Evet. Komutanım şimdi teknik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri uzunca bir süredir PKK ile bir fiil mücadele ediyor. Sadece PKK'da değil. Şimdi güncelde DAEŞ var. Farklı bölgelerde farklı sorunların tam ortasındayız. Evet. Bu terör örgütleriyle mücadele etme hali Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir güç, işte bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görüyoruz aslında. Savaş hazırlıklı hazırlıksız olma halinde. Evet, evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin silahlı kuvvetlerini güçlü kılıyor mu bu sürekli mücadele etme hali? Kesinlikle. Çok büyük bir tecrübe kattı. Hani acı yönleri var maalesef. Çok acı yönleri var ama bize kattığı tecrübe şu anda dünyada başka hiçbir ülkede yoktur. Terörle mücadele anlamında söylüyorum. Terörle mücadeleyi çünkü biz 40 yıldır çok kaba bir tabir olacak ama yanlış anlaşılması dayak yiye öğrendik. Haliyle şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün güvenlik kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Teşkilatı bu konuda son derece tecrübeli. 1984 yılında ne yapacağımızı bilemiyorduk. Buna ilişkin talimnamemiz yoktu, silah teçhizatımız yoktu, tertiplenmemiz yoktu, aracımız yoktu, silahımız yoktu. Yani terör olaylarının ilk başladığında. Ama şu andaki duruma baktığımızda devletimizin bütün güvenlik kuvvetleri terörle mücadeleye yönelik olarak teçhiz edilmiş durumda. Komutanım şimdi 12 yıl boyunca siz bir fiil PKK'nın tırnak içerisinde söylüyorum aktif olduğu operasyon bölgelerinde görev yaptınız. Evet. Siz ve askerleriniz ya da komutanlarınız. Şimdi burada sizin orada mücadele ederken, teröristlere karşı mütekabiliyet geliştirirken hem kendiniz hem oradaki birlikler özelinde belli yönergeler var mıydı? Ya PKK şunda tırnak içerisinde bir akamete uğrayabilir, şu noktaları zayıf gibi. Ya böyle nasıl bir çağrışım vardı o dönem sahada olan askerler için? Nelere dikkat ediyordunuz, nelerle karşılaşıyordunuz? O kadar geniş bir soru sordun ki şimdi nereden başlayayım bilemedim. Tabii ki bizler terörle mücadele bölgesine gideceğimiz zaman bizler şanslıydık. Niye? Foço komando eğitimi aldık, başka eğitimler aldık vesaire. Zaten aldığımız eğitimlerin neticesinde de özel timlere görevlendirildik. Ama elbette ki
3 aylık acemi birliği eğitimini tamamlayıp hatta bazı dönemlerde bu eğitim süresi bile kısaltılarak bir an önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki terörle mücadele bölgesinde asker ihtiyacını karşılamak için bazı personellerimiz gönderildi. Bu bağlamda biz şanslıydık, elbette hazırlıydık. 84 yılından 90 yılına kadar geçen süreç içerisinde eğitimlerimiz, silahımız, teçhizatımız, işte taktik ve teknikler vesaire anlamında gelişmeye başladık. Tabii bizler hangi ruh hali içerisindeydik? Evet. Sadece bizler de Türkiye'nin ruh halini öncelikle söyleyeyim. Efendim işte Edirne'den oğlu askere gitmiş bir anne. Efendim Tokat'tan oğlu işte Şırnak'ta polis olarak görev yapan bir baba vesaire vesaire vesaire. Türkiye'nin her tarafından ailelerin, insanların çoluğu, çocuğu, yakını o bölgede görev yapmakta idi. Ve o bölgede görev yaptığı süreçte bir bakıyorsun filan yere baskın 10 tane şehit. Bir bakıyorsun yol kesilmiş 33 tane mesela en bilineni askerimiz şehit edilmiş. Bir bakıyorsun filan köy basılmış 30, 40, 15 sivil vatandaşımız, bebek katledilmiş. Bir bakıyorsun okul baskını olmuş, çocuğuyla, bebeğiyle birlikte karı koca öğretmen şehit edilmiş. Ve haberlerde, televizyonda her gün Türkiye'nin dört bir yanından şehit cenazeleri kalkıyor. İnsanlar artık moralleri bozulmuş. İsyan noktasına gelmiş. Yeter artık diyorlar. Türkiye psikolojisi bu idi. Biz de bu psikoloji içerisinde üzerimize bir görev yüklenmiş olarak bu görevi başarıyla yerine getirmenin sorumluluğu içerisinde hareket ediyorduk. Elbette ki biz de insanız. Bu haberleri duyduğumuzda biz de üzülüyorduk. Elbette ki biz de öfkeleniyorduk. Bazılarımız intikam yemini ediyordu. Ne bileyim. Ama bizler birazcık daha profesyonel olduğumuz için duygularımızı kontrol etme yönünde birazcık daha... Nasıl ediyorsunuz kontrol komutanım? Ya gerçeği kabul ediyorduk. Duyguyu kontrol etmezsen yenilirsin zaten. Özellikle çatışma ortamında. Aşırı kahramanlığa yer yok. Aşırı korkaklığa yer yok. Duygusallığa yer yok. Yani duygularını atıp tamamen taktik, teknik anlamda bildiklerinle, o zamana kadar öğrendiklerinle, tecrübelerinle çatışacaksın. İntikam duygusuyla hareket edersen yanlış yaparsın. Ya da aşırı kahramanlık göstermeye kalkarsan yanlış yaparsın. Ya kendi canından ya arkadaşının canından olursun yani. Bu bağlamda tabii duyguyu genel itibariyle kontrol ediyorduk ama bütün güvenlik kuvvetleri de bu duygularını kontrol ediyor muydu dersen ben buna hayır diyebilirim rahatlıkla. Çünkü yanı başındaki askeri ya da yanı başındaki silah arkadaşı ya da karakolda görev yapıyor. 10 tane silah arkadaşı birden şehit olmuş. 5 tanesi 10 tanesi yaralı. Dün akşam beraberlerdi, bugün yoklar. Şimdi o insanın, o askerin rütbesi ne olursa olsun nasıl sakin kalmaya ikna edebilirsin? Elbette ki özellikle o dönem için söylüyorum. Duyguların kontrolü son derece zordu. Peki komutanım şimdi o dönemde PKK terör örgütü belli bölgelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ciddi böyle toplanmalar yaşıyordu. Kendince böyle teçhizat yığmaları, eğitim alanları vesaire mağaralarda, taş arkalarında, zorlu yerlerde yani nerede karşımıza çıkacağı da belli olmayan evet. süreçler vardı. Bu süreçlerde istihbaratla olan ilişkimiz nasıldı komutanım? Yani size bilgi geliyordu, operasyon mu çıkıyordu yoksa keşif operasyonları oluyor muydu? Nasıl yönetiyordunuz o süreci? Onu dinlemek istiyorum. Tabii o zamanki istihbarat kabiliyetleri şimdiki özellikle teknik istihbarat anlamında söylüyorum. Bu kadar gelişmiş değildi. Daha çok insan istihbaratına dayalıydı istihbaratımızın temeli. Biz operasyon birliğiydik. Elbette istihbarat personeli ve bizim diğer kolluk görevlilerinin işleriydi. Bize istihbarat görevimiz arazideki operasyonlarımız esnasında elde ettiğimiz emareler vesairelerle sınırlıydı sadece. Elbette dediğim gibi istihbaratımız da tam dört dörtlük ya da oturmuş değildi. Yeterli seviyede değildi öyleyse. Bilgi almamız hangi çok zordu. Hangi yıllardan bahsediyorsunuz? 90'lı yıllar. İşte bu dedim ya 84, 90, 91, 92, 93 yani terör örgütünün eylemlerinin zirve yaptığı 1200'den fazla şehit verdiğimiz yıl. 84 yılında 20 şehit vermişiz. 94 yılında 1200'den fazla şehitimiz var. İşte bu yıllardan bu süreçten bahsediyorum ben. Teröristlerin hareket kabiliyetlerini sordun da onların avantajları şu: bölge insanı. Araziyi biliyor. Araziyi biliyor çocukluğundan beri o coğrafi koşullara göre yetişmiş. Soğuğuna, sıcağına, dağına, tepesine, ovasına neyse o coğrafyanın özelliği neyse. Avantaj dersek evet onlar için bir avantaj. Atıyorum İzmir'in herhangi bir köyünden, ilçesinden kalkıp giden, kendi köyünden, şehrinden başka daha Türkiye'de hiçbir yeri görmemiş, başka coğrafya görmemiş, soğuk görmemiş bir asker gidiyor, eksi 30 derecede görev yapmak zorunda kalıyor. Hiç bilmediği bir arazi. Ya da bizler operasyonlara gidiyoruz. Bu çok bir bölge. Her operasyon farklı bölgede oluyor elbette. Bir operasyona gidiyor. Bir gün bir yere gidiyorsun, bir gün bir yere gidiyorsun, bir gün başka bir yere gidiyorsun. Bizim her gittiğimiz operasyonu harita mütalasıyla ya da gidip bir kere gözümüzle görmemizle öğrenmemiz mümkün değil. Ama terör örgütü mensuplarının büyük bir kısmı o bölge insanı. O köyde doğmuş. O köyde yetişmiş. Dağını, tepesini, deresini, nerede kaya var, nerede su kaynağı var, nerede saklanılır. Her şeyi biliyor yani. O anlamda onlar için avantajlı. Peki komutanım hiç böyle PKK'nın içerisinden oradan vazgeçip bu yaptığı terör eyleminden gelip
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sığınan, teslim olan ya da PKK ile ilgili bilgi vereceğini söyleyen teröristler olmuş muydu? Çok oldu. Nasıl oluyor orada süreçler komutanım? Nasıl güveniyorsunuz? Tabii ki o güveni tesis edecek belli mekanizmalar var. Yani ben geldim, teslim oldum, her şeyi anlatacağım. Anlattım dediği anda söylediği her şey doğrudur diye bir şey yok. İstihbaratçılar bu sorgulama tekniklerini çok iyi bilirler. Ama çoğunluğu özellikle gönüllü olarak örgütten kaçıp geldiyse çoğunluğu doğru söyler. Ve yine o dönem için söylüyorum. Bizim için en büyük istihbarat kaynağı buydu. Örgütün içerisinden haberi alabilme, taktik teknikleri vesaireleri anlamında en büyük istihbarat kaynağı buydu. Bu çok sayıda vardır yani örgütün içerisinden gönüllü olarak kaçıp gelip teslim Sizin olan. bulunduğunuz birliğe teslim olan oldu mu? Oldu. Nasıl yaklaştınız komutanım? Orada herhalde sert bir müdahaleyle Hayır, karşılaşmadınız. hayır asla. Ama aslında bizim operasyon esnasında yani biz diyorum ya operasyon birliğiydik diye. Bir operasyonumuzda bir köydeydik. Operasyonumuz günlerce sürdü. Bulunduğumuz köye o günkü operasyonu yaptığımız gruptan bir terörist kaçıyor. Silahını teçhizatını uzak bir noktaya bırakıyor. Silahsız ve teçhizatsız olarak köyün en dışında bir eve varıyor. Vatandaşa diyor ki ev sahibine ben işte buyum. Ben askere teslim olacağım. Beni askere götür diyor. Vatandaş diyor ki sen çıkma burada dur. Geliyor bizim arkadaşlara haber veriyor. Tamam diyorlar uygun bir şekilde terörist teslim alınıyor. Geliyor bize teslim oluyor. Şimdi sıcak bir andan bahsediyoruz. Bize yanlış bilgi vermesi mümkün değil. Çünkü bizim de bildiklerimiz var. Dün neredelerdi? Teyit edebiliyorsunuz yani. Tabii nereden geçiyorlardı? Grup kaç kişiydi? Mesela bizim tespitimize göre grup 25 kişi falandı. Bizim tahminimize göre. O da aynı rakamı söyledi misal. Biz 25 kişi tespit etmişken biz 3 kişiydik derse bu yalandır. Gibi sıcak bölgede ya da sıcak anda verilen bilgileri bizler teyit etme şansına sahiptik. Onun dışında eğer münferiden kendiliğinden kaçıp geldiyse onu istihbarat personeli uygun taktik ve tekniklerle sorgularlar. Yine o bize teslim olan teröristin verdiği bilgiler bizim çok da işimize yaramıştı. Gayet de işimize yaramıştı. Onun Nasıl bilgiler veriyor mesela? Şurada duracaklar mı diyor, şuradan geçecekler, hedefleri şu mu diyor. Nasıl bilgiler veriyor komutan? Aynen. Biz yani özellikle sıcak anlarda, operasyon anlarında gruptan teslim olan ya da sağ yakaladığımız birisine ilk sorduğumuz şeyler bunlardır yani. Kaç kişisiniz? Eylem maksadınız neydi? Nereye eylem yapacaktınız? Efendime söyleyeyim. Grup lideriniz kim? Elinizde hangi silah teçhizatlar var? Sonra en önemli sorulardan bir tanesi şudur. Eylem bittikten sonra nerede toplanacaktınız? Bu belki de çok kurtarıcı oluyor değil mi? Tabii. Başkalarını da Bizim için yakalamak anlamında. bundan sonraki işte tamam çatışma bitti ya da o an için kesildi. Örgüt mensupları işte dağa doğru işte ormanın içerisinde kayboldu. Devasa orman nereye gideceklerini bilmiyorsun. Ama derse ki teslim olan bir terörist evet eylemden sonra filan noktada toplanacaktık derse bu bizim çok değerli. Bakın niye bunu söylüyorum. Şimdi örgüt içerisindeki ya da o 50 kişilik ya da 20 kişilik bir gruptan bahsedelim. Herkes her şeyi bilmez. Grup lideri pozisyondaki kişiler ya da Örgüt de buna önlem almak istiyor. Çünkü, Tabii. Herkes her şeyi bilmez. Bazen örgüt içerisindeki birçok personel nereye gittiğini bile bilmez. Ama herkesin bildiği bir şey var. Eyleme gidiliyorsa eylemden sonra ilk toplanma bölgesi işte eylemin 1 kilometre kuzeyindeki filan dere, filan tepe diye söylerler. Ya da grup içerisindeki bir teröristin bileceği bilgi nedir? Kaç kişilik bunu bilir. Efendim silah teçhizatı bu bilir. Bilebileceği bilgiler var. Bilemeyeceği bilgiler var. Bu anlamda son derece faydalı olabiliyor. Komutanım şimdi dediniz ya biraz daha geriye saralım istiyorum. Duyguları kontrol etmek kolay olmuyor diye. Evet. Şimdi sizin emrinizde çok sayıda asker oluyordu bu tip Evet, operasyonlarda. evet. Oradaki Mehmetçiklerin birçoğu hem televizyonlardan takip ediyor, haberleri duyuyor. Belki çevresinden şehit olan oluyor. Belki bildiğinden ranza arkadaşı şehit olmuş oluyor. Evet. Orada siz nasıl yaklaşıyorsunuz Mehmetçiğe? Çünkü orada bir intikamla hareket etmek zarar da verebilir. Sert yaklaşıyoruz. Men ederek. Ola ki öyle bir davranış teslim olan terörist olur. Ölü olarak ele geçirilen terörist olur. Bir hani şiddet insana yakışmayacak. Ahlake ve dinen insana yakışmayacak bir eylemi söylemi olursa mutlaka net ve sert bir şekilde tepki gösterirdik. Doğru olan da budur zaten. Daha önceki söyleşilerimizde de söyledim. Bizim artık öldüyse ölmüştür. O bir ölüdür. Tek kimliği Bir var. önemi yoktur sizin için artık. Önemi yoktur. Ona işte eziyet ettim. Bilmem ne yaptım. Yani şimdi söylemek istemiyorum ama o yıllarda derler. Yok kulağını kesiyoruz. Yok parmağını kesiyoruz. Yok neyini kesiyoruz diye cesedin. Bunlar doğru şeyler değil. İnsani de değil, ahlaki de değil. Özellikle belirtiyorum. Teşekkür ederim komutanım. Şimdi komutanım bir de bu PKK'nın yöneticileri, sözde yöneticileri oluyor. Evet. Orada herhangi bir operasyon bölgesinde sözde yöneticiler onları tırnak içerisinde komuta ediyor. Evet. Onlardan birine ulaşmak çok önemli bir hedef halinde mi oluyor sizde ya da böyle bir sözde lider yakaladığınız oldu mu? Karar verici ya da sözde komutan seviyesinde birini yakaladığınız oldu mu? Tabii ki yani her bir grubun seviyesine göre bir sözde lideri, sözde komutanı var. 10 kişilik bir grubunda sözde bir komutanı var. Atıyorum 100 kişilik grubunda bir Ben sözde daha bir geniş komutanı var. bir
kişi sayısına hakim bir sözde liderden O bahsediyoruz. zaman sana Sakık'tan bahsedeyim mi? Lütfen. Şemdin Sakık, parmaksız zeki, Şemo. Yani ele geçirmedik ama şöyle bir operasyonumuz olmuştu ona karşı. Muş'un Zengek köyü vardır. O geçtiğimiz söyleşide bahsettiğim Şenyayla bölgesine yakındır. Murat Nehri'nin kenarında. Nehri paralel olarak da tren yolu geçer. O bölgede bir düğün olacağı ve bu düğüne mutlaka Şemdin Sakık'ın geleceği söylenildi. İstihbarat alındı daha doğrusu. Bizi atim olarak görevlendirdiler. Uygun yöntemlerle belli bir yere kadar araçla gittik. O daha sonra yaya olarak bölgeye ulaştık. Köyün uygun bir yerinde, köyün yolunu farklı noktalardan görecek şekilde tertiplendik. Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Yani normal bir pusu görevi değil bu bizim için. Heyecanlıyız derken korku falan değil, öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Tahmin edebiliyorum komutanım. Yani Az çok tanıdım sizi. alabileceğiz. İnşallah gelir diyoruz düğüne ya. Yani çünkü istihbarat çok kuvvetli. Çok yakını, onun değer verdiği birisinin düğünüymüş. O dönem itibariyle de o bölge onlar için kendilerince söylüyorum. Emniyetli bir bölge. Haliyle gelecek. Öyle bir sabırla bekliyoruz, tertiplendik. Sessizlik. Yani çok pusu görevi ifa ettik biz ama o pusuda çok daha fazla bir heyecanlıyız. Çok daha fazla titiziz. Aman bir hata yapmayalım, aman bir ışık parlamasın, aman bir ses çıkarmayalım. Pusumuz ifşa olmasın. Zaten gelecekse tek başına çıkıp yoldan gelecek değil ya da arabayla falan gelecek değil. Dağlık bir kesimden, bir patikadan, bir bilmem nereden önünde arkasında bir korumayla gelecek zaten. Öyle gelecek olan bir kişiyi beklemiyoruz. Çok uzun bir geceydi bizim için. Çok heyecanlı bir geceydi ve Ekim ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, soğuktu da. O soğuğa rağmen. Ya bazen titriyorsun. Ya ses çıkarmamak için vücudun öyle bir kasıyorsun ki. Gece görüş gözlüklerimiz var. İşte pointerlarımız o dönem itibariyle örgütte henüz gece görüş gözlüğü yaygın değildi. Onun için biz rahatlıkla pointerlarımızı kullanabiliyorduk, noktalayıcılarımızı. Ben de diğer unsurda timimizdeki diğer arkadaşlarımız öyle bir heyecanla bekledik. Kaç saat bu bekleme dediniz? Normalde pusu görevleri 4, 5, 3 operasyon durumuna göre değişir ama biz o gün sabaha kadar bekledik. Sabaha kadar bekledik. Yani soğukta bir yani. ümit, bir ümit. Hadi belli bir saate kadar ki şimdi pusu mevzindeyiz. Altımızda köy var. Köyde zılgıt sesleri geliyor, halay sesleri geliyor, müzik var. Onu da anlatayım. Bazen işte rüzgarın durumuna göre daha kuvvetli geliyor, bazen daha az geliyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde silah falan da atılıyor. Düğün sona erdi. Öyle dışarıdan bayağı bir davetli gelmiş, arabalar falan. Çok büyük bir kalabalık var. O dönem itibariyle akşam hava karardıktan sonra hele köy yollarında, tali yollarda trafik işlemezdi. Yollar trafiğe güvenlik kuvvetleri tarafından kapatılırdı. Hatta bazı dönemlerde, bazı yerlerde şehirler arası yollar dahi kapatılırdı. Yani şuna geleceğim, o gece köyde bulunan herkes, dışarıdan gelen o kalabalık köyde konakladı. Yavaş yavaş el etek çekildi, ışıklar söndü, bilmem ne yaptı. Gelen olmadı, dedik ki düğüne gelmedi. Belki geldiydi, daha önce geldi, birkaç gün önce geldi. Belki hani bugün düğün bitti, hava aydınlanmadan önce o gecenin karanlığına çıkar diye o sabırla bekledik. Maalesef gelmedi. Bizim pusumuzdan tabiri caizse kurtulmuş oldu. Bizim için başarısız bir pusuydu ya da başarısız bir istihbari bilgiydi, öyle diyeyim. Buna benzer tabii ki örgütün üst yöneticileri çok önemlidir. Çok önemlidir. Şimdi bizim gibi düşünmeyeceğiz. Bizde bir emir komuta sistemi vardır, hiyerarşi vardır. Tim komutanı şehit olabilir, bölük komutanı, her seviyedeki komutan şehit olabilir. Hemen hiyerarşik sistemde otomatikmen emir komuta devrolur. Ama örgüt de öyle değil. Az önce bir şey söyledim, ne dedim? Örgüt lideri bilir bazı şeyleri, ya grup lideri bilir ya da bir iki kişi bilir. Herkes bilmez diye. Bizde son eri kalana kadar herkes ne yapacağını bilir misal. Ama onlar da örgüt lideri, grup lideri vesaire pozisyondaki kişiler etkisiz hale getirildiğinde çoğu zaman darmadağın olurlar. Komutanım teşekkür ederim. PKK terör örgütle mücadeleye dair sizin aktif olarak sahada, arazide yaptığınız mücadeleye dair sorularıma cevap aldım. Eklemek istediğim bir şey var mı? Çok var. Daha sonra. Öyle diyeyim. Yoksa çok var yani ekleyeceğimiz çok şey var. Daha bol bol konuşuruz komutanım. Teşekkür ederim. İnşallah. Teşekkür ederim. Şemdin Sakık, parmaksız zeki, Şemo. Yani ele geçirmedik ama şöyle bir operasyonumuz olmuştu ona karşı. PKK'nın ne olduğunu, kim olduğunu, nasıl kurulduğunu, maksadın ne olduğunu maalesef birçoğu bilmiyor.